Tavuk suyuyla çorba da yaptırıyorum sana. İyi gelir. Çok sağ olun sultanım. Beni evinize kabul ettiniz. Ne yaptın? Nasıl becerdin bilmiyorum ama Abdülkadir'i kendine aşık etmeyi başarmışsın. Lakin şunu bil, Bidar kadın oğlunu sana bırakmaz. Şehzademiz beni istedikten sonra Bidar Sultan hiçbir şey yapamaz. Abdülkadir şimdi sana arka çıkıyor. Annesinin karşısına dikiliyor. Yarın öbür gün seni saraya da götürür. Lakin benim tanıdığım Bidar kadın seni ilk fırsatta kapı dışarı edecektir. Nerede o? Nerede dedim? Seniha Sultan'ı mı soruyorsunuz? Hoş geldiniz Bidar Sultan. Hayırdır, kimi arıyorsunuz? Firuze denen o yılanı arıyorum. Seniha Sultan, siz bu kızı evinize nasıl kabul edebilirsiniz? Abdülkadir getirdi onu. Ne yapmamı bekliyordunuz? Şimdi benim yapacağım şeyi. Ne işin var senin burada? Bir daha benim karşıma çıkmayacaksın demedim mi ben sana? Defol! Validem. Sen bu kızı ne sıfatla buraya getirebiliyorsun Abdülkadir? Sen bu pervasızlığı nasıl yapabiliyorsun evladım? Sarf ettiğiniz sözcüklere dikkat edin. Firuze benim müstakbel zevcem olur. Aklını mı kaçırdın sen? Daha iyileşmeden nasıl böyle bir vazifeyi kabul edersin? İyi misin? Bir şey olmadı değil mi? İyi. Benim için endişe etmeyin artık. Hatice Sultan. Sözlerin, bakışların kanımı donduracak kadar soğuk. Yaram mı acıyor yoksa? Az önce de söylediğim gibi. Beni artık düşünmenize de, benim için endişe duymanıza da ne gerek var ne de sebep. Ayrıca şu anda burada olmanız da hiç münasip değil Hatice Sultan. Kemalettin, öyle konuşma. Benim Hatice'm. Size evli olduğunuzu hatırlatırım. Demek bunun için ha? Evlendiğim için. Sırf bana hırslandığın için bunu yapıyorsun, öyle mi? Benimle o yüzden böyle konuşuyorsun, öyle mi? Kemalettin döndü mü? Evet sultanım, odasındalar. İsteyerek mi evlendim sanıyorsun? Mecbur kaldım. Sen biliyordun. Sen beni Vasfiye vereceklerini biliyordun. Mani olmadın. Neden? Neden müsaade ettin evlenmeme? Neden? Neden? Bana cevap ver. O nikahı durdurmalıydın sen de. Sen herkese karşı durmalıydın. Beni buradan alıp götürmeliydin sen. Neden yapmadın? Neden yapmadın? Neden? Cevap ver. Konuş.
Biz bundan sonra ne yapacağız? Nasıl dayanacağız, nasıl yaşayacağız? Elim kolum bağlı, kör bir kuyuya atılmış gibiyim Kemalettin. Kemalettin. Valide Sultan, ne işiniz var burada? Buraya sana tek bir sual sormaya geldim. Lakin bana hakikati söyleyeceksin. Elbette. Beni seviyor musun? Sizi seviyorum. Naime Sultan. Hem de tüm kalbimle. Ve sizinle hemen evlenmek istiyorum. Kaiser Wilhelm bütün bu krize rağmen gelecek mi hünkâr? Getirteceğiz paşa. Hünkârım, sadece sefire gösterdiğimiz Kudüs'ün anahtarı bu iş için yetecek mi? Wilhelm, Kudüs'e kendi inancına göre hacı olmak için gidiyor. Kudüs'e gidemeden Berlin'e dönerse itibarı sarsılacaktır. Ya gitmeye kalkarsa? Adım atabilecek mi? Bizim sözümüze sadık olduğumuzu bilir. Onun gemisini batıracağımızı da. Hünkârım, Wilhelm buraya gelse bile nasıl ortaklık kuracağız? Wilhelm, tıpkı sefiri gibi hakkaniyetli biridir. Gelir halden anlarsa ne hala, anlamazsa. Bugüne kadar müttefikimiz mi vardı paşa? Ne mahkumuz ne de mecbur. Fakat gelecek ve ben ne dersem onu yapacak. İnşallah hünkârım, inşallah. Sizin devletinizde bayrağa el uzatan olsa ne yapardınız? Hiçbir şey mi? Peki neden yaptınız bunu? Kimden emir aldın? Bir hata yaptı. Kimin fikriydi? Kendim karar verdim. Kendi bayrağımızı asacaktım. Arkadaşlarım bir suçu yok. Asker. Sefarete kadar eşlik edin. Serbestsiniz. Sen kal. Aldığı yara cezası olarak yetmez mi? 10 canı olsa hepsini ayrı ayrı alsam yine de cezasını ödeyemez. Git sen. Gir içeri.
Adaletinize güveniyorum. Kaiser Wilhelm'in gemisi payitahta dümen kırdı. İmparator buraya geliyor. Âlâ. Lakin hacı için, Kudüs için geliyorlar. Daha önce konuşulan anlaşmalar olmayacaktır. Gelsinler. Evvela Kudüs'e gitmek için icazet alsınlar. Anlaşmalara sonra bakarız. Sefir Efendi. Bir karşılama olacak mı? Olacak. Burada sarayda karşılayacağım kendisini. Askerleri de imparatorlarını selamlayabilirler. Lakin o alçağı benden isteme cüretini göstermesin. Kaiser Wilhelm, siz münasip bir dille anlatınız. Hüseyin Paşa, imparatorun karşılanmasıyla alakadar olunuz. Emredersiniz hünkârım. Wilhelm geliyormuş. Gelsin. Ona daha önce hiçbir krala yapılmamış bir karşılama yapacağız. Sefire söyle, bir dostum gelecek, zorluk çıkarmasınlar. Kim gelecekmiş? Payitahtın kalbine hançeri saplayacak kişi. Hünkârım, imparatorun gemisi limana yanaşmak üzere. Nerede karşılarsınız? Burada. Hünkârım, en azından sarayın bahçesinde bir karşılama töreni düzenleseydik. Selim Paşa, Wilhelm dost olarak mı, düşman olarak mı geliyor bilmiyoruz. Dost olarak geliyorsa ne hala? Onu en iyi şekilde ağırlarız. Lakin düşmanlık edecek olursa ne Kudüs'e gitmesine izin veririz ne de ona dostluk gösteririz. Mızıkayı Humayun karşılasın. Sonra da huzuruma kabul edilsin. Emredersiniz hünkârım. Lakin Wilhelm'in sizin karşınızda nezaket kurallarını hiçe sayacağından korkarım. İki büyük ordunun payitahtta çarpışmasından endişe duyarım hünkârım. Payitahtta en son iki ordu çarpıştığı vakit bu şehri fethettik. Dostumuzun geleceğini haber verdin mi? Herkesin haberi var. Gel. Wilhelm'in gemisi limana yanaştı. Hazırlıklı olun. Britanya hükümetine hemen haber verin. Ne haberi? İngilizler Cihan Harbi'ne hazır olsun. Dünya tarihinin görmediği bir hadise vuku bulacak. Gel. Efendim, misafiriniz geldi. Siz çıkın. Yalnız görüşeceğim.
Size çok önemli bir vazife vereceğim. Katolik Hristiyanların lideri İsrail Parvus'a yardım ederek Mesih'e yardımı gibidir. Hoş geldiniz. Dostum. Sizden aldığımız haberler çok kıymetliydi. Son telgraflarınızdan birinde Abdülhamid'in büyük bir planından bahsettiniz. Sizi dinliyorum. Abdülhamit yeni büyük bir ordu kuruyor. Her yerden büyük bir teveccüh var. Peki sizin vazifeniz kesinleşti mi? Evet. Yeni kurulacak ordunun başında ben olacağım. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O benim korumamdı. Onu nasıl vurdurtursunuz? Asıl sormanız gereken şu. Bu alçak hangimizi vuracaktı? Sana daha evvel de söylemiştim. Ben de seninle bir an evvel evlenmek istiyorum. Bu hayatta seninle yaşlanmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok. Ben de sizin bu sevginize layık olamadığımı söylemiştim. Lakin söz veriyorum. Bundan sonra hayatımı size layık ve sadık bir eş olmaya adayacağım. Bu ses ne? İçeride birisi mi var?
cam açıktı sultanım. O tıkırdamıştır. İsterseniz bahçeye çıkalım, biraz hava alalım. Gelin Bidar kadın lütfen. Ne demek benim zevcem olacak? Evlenmene asla izin vermiyorum Abdülkadir. Bidar kadın, isterseniz şöyle geçip oturalım, biraz soluklanın. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Firuze gibi bir yılanla benim oğlum. Asla mümkün olamaz böyle bir şey. O kız derhal buradan gidecek Abdülkadir. Duyuyor musun beni? Gideyim ben. Firuze hayır. Söylediklerinde son derece samimiydi. Zevcem olacaksın ve hiçbir yere gitmiyorsun. Şehzadem. Siz biliyordunuz öyle değil mi? İzdivaç kararı aldıklarını biliyordunuz ve bana söylemediniz öyle mi Seniha Sultan? Hayır, ben hiçbir şey bilmiyordum Bidar kadın. Abdülkadir sadece birkaç gün bende kalmasını rica etti, o kadar. Yalan. Yalan söylüyorsunuz bana Seniha Sultan. En başından beri siz bu kıza arka çıktınız. Tıpkı annesinin kim olduğunu sakladığınız gibi bu kızı da sakladınız. Evinize alıp benim istemediğimi bile bile göz yumdunuz. Size hayır dedim Bidar kadın. Kendinize gelin, bağırıp durmayın lütfen. Ayrıca hatırlatırım, hesap sormanız gereken kişi ben değilim. Yani şimdi biz gerçekten evlenecek miyiz? Evet. Karım olacaksın. Firuze Sultan. Firuze Sultan. Sultan olmak kim, sen kim? Haddini bil. Bu ne hadsizlik? İkinize de söylüyorum. Boş hayaller kurmayın. Bu izdivaca rızam yok ve olmayacak. Kaiser Wilhelm. Siz de merak etmiyor musunuz? Bu alçak hangimizi vuracaktı diye. Hünkârım, aradığınız cevap burada. Oku. Sultanın huzurundayken Wilhelm'e vur. Kim verdi bu emri sana? Kim verdi bu emri sana? Almanya-Osmanlı ilişkisi bir daha asla düzelmeyecek kadar bozulacak. İşte Papa Hazretlerinin emri. Ne yapacağın burada yazıyor. Yapacağın şeyle Katolik Lisesi seni kutsayacak. Hatta belki aziz ilan edecek. Kim verdi sana bu emri? Ha? Kim verdi? Sorguya götürün. Unuttuğunuz bir şey var Kaiser Wilhelm. Burada emirleri ben veririm.
Otur. Ben buraya gelirken bir dosttan çok bir düşmanla karşılaşacağımı sanıyordum. Fakat sizin dikkatiniz olmasa o hain beni öldürmüş olacaktı. Bize inanmadınız. Askerinizin bayrağımızı yakmak istemesiyle alakalı mevzuda bize inanmadınız. Bizim tertibimiz olduğunu düşündünüz. Evet. Ama şimdi sizin gerçek bir dost olduğunuzu gördüm. Fakat anlamıyorum. Benim koruma taburumdan bir asker bunu neden yapar? Hem bayrağımızı yakmak isteyen alçak, hem de az önce sizi vurmaya çalışan asker. İkisi de Katolik. Diğer askerlerinizden farklı. Ben protestanım. Sırf bu yüzden mi beni öldürmeye kalktı? Hayır, onlar değil. Emri aldıkları kişi sizi öldürmek istiyor. Kim? Kimden emir alıyor? Beni huzurunuzda öldürtüp suçu size atacak ortak düşmanımız kim? O halde sizi düşmanınızla tanıştırayım. Bay Parvus, müsaadenizle ben saraya döneyim. Oturun. Konuşmak için birini mi bekliyoruz? Hayır. Bir haber bekliyorum. Ne yapacağımız hakkında konuşmak için gelmiştim ama zararı yok. Dilerseniz daha sonra tekrar gelirim. Beklediğim haber aramızdaki dostluğu da alakadar ediyor. Eğer beklediğim haber gelirse sizinle dostluğumuz başka bir hal alacak. Nasıl bir haber bu? İşte beklediğimiz güzel haberi getiren aziz dostumuz Vladimir. Anlat, bizi sevindirecek haberi ver. Her şeyin bittiğini ve kazandığımızı söyle. Helmut yakalandı. Wilhelm hala hayatta. Wilhelm'e suikast mı tertip ettiniz? Artık ne yapacağımızı konuşabiliriz. Gel. Buyurun. Dünyanın iki büyük imparatorunu saygıyla selamlıyorum. Gerfant Efendi, Osmanlı dostu bir iş adamıdır. Kendisini tanıyorum. Ama düşmanımızla tanışacağımızı söylemiştiniz. Bize Alexander İsrail Lazarevich Parvus'u anlatınız. Tanıdığım en şeytani adam. Payitahta Sultan Abdülhamit için gelmiştim. Beni kaçırdı. Aylarca tutsak etti. Benim kimliğimi alıp sultanın huzuruna çıktı. Parvus çok güçlü bir adam ekselansları. Her yerde onun için çalışan birileri var. Türlü ihanetler tertipledi. Osmanlı'yı karıştırmak, sultanı güçsüzleştirmek ve Osmanlı petrollerini ele geçirebilmek için planlar yaptı. Ama her defasında karşısına Sultan Abdülhamit çıktı. Ekselansları, Parvus için çalışan sefirler var. Parvus için çalışan din adamları var. Papazlar var. En son karımı ve çocuklarımı ele geçirip beni onlarla tehdit edecekken sultanın adamları beni kurtardı. Bu adam gücünü nereden alıyor?
Gerfant Efendi'nin anlatacakları bu kadar. Gerçekleri kendi vatandaşınızdan duyun istedim. Gerisini ben anlatacağım size. Parvus, görüp görebileceğiniz en güçlü düşman. Ben ordularla, imparatorlarla çarpıştım. Onlardan da mı güçlü? Orduları görürsünüz. İmparatorlarla konuşabilirsiniz. Lakin Parvus'un ordularını göremezsiniz. Onun binbir suratı vardır. Hepsini size anlatacağım. Büyük bir hamle yaptık. Wilhelm'i Abdülhamid'in önünde öldürecektik. Bu Cihan Harbi'nin fitilini ateşlerdi. Ülkesine misafir gelen kralı koruyamayan bir imparatorun yanında kimse saf tutmazdı. Osmanlı'nın yenilmeye mahkum olduğu bir savaş. Ama şimdi Almanlar hala yanında. Ben yalnız bir Abdülhamid istiyorum paşa. Kendisine sadık kim varsa sürgün ediyor. Kardeşim, Mehmet Paşa'nın devlet için yapmayacağı şey yoktu. Merak buyurmayın. Abdülhamid kendisini yalnızlaştırıyor. Kardeşime yapılanların hesabını herkese ödeteceğim. Siz sadece ne istediğinizi söyleyin. Yapmaya hazırım. Wilhelm'le Abdülhamid iki koca dağ. Eğer bir araya gelirlerse yıkmak çok zor. Buna mani olacağız. Senden saraydaki hadiselerle ilgili eksiksiz malumat istiyorum. Fırsat bulduğumuzda tekrar saldıracağız. Sen bize o fırsatın geldiği anı bildireceksin. Dostluğumuz daim olsun. Müsaadenizle. Hüseyin Paşa, işimize yarayacak mı? İçerideki düşman en büyük düşmandır. Akalar ve Troyalılar yıllarca savaştılar. Akalar güçlü bir orduya sahipti. Ama bu Trova'yı bitiremedi. Bir gün tahta bir at Troya surlarının önüne bırakıldı. Akalar geri çekildi. Troyalılar Akalıların kaçtığını sandı ve atı içeriye aldılar. Zaferi kutlamaya başladılar. Akaların en kahraman savaşçıları o atla beraber içeri girdiler. Bir hediye gibi içeri aldıkları tahta at onların sonunu getirdi. Akalılar zafer kazanmış. Biz her hamlemizde yüzümüze sadece sıkı bir tokat yiyoruz. Vladimir, biz denizin dalgasıyız. Bir dalga surlara vurmaktan yorulmaz. Ve benim her zaman rüzgar çıkartmaya gücüm var. Muazzam. Ağzınızın tadı yerinde lakin anlatacaklarım biraz tadınızı kaçıracak. Bu adam gücünü nereden alıyor? Bana şimdiye kadar anlattıklarınız sanki bir masal kötüsü gibi. Bu adamın düşmanı kim? Onun varlığını bilmeyen herkese düşman. Size de. Parvus İngiliz kraliçesinin, Papa'nın, Rus çarının, İspanyol kralının ve Amerikan hükümetinin yeni dünya nizamı için seçtiği bir vezir. İş adamları, siyasetçiler, din adamları hepsi onunla birleşti. Sadece satın alamadığı 2 imparatorluk var. Biri Alman İmparatorluğu, diğeri Osmanlı İmparatorluğu. Yeni dünya nizamının önündeki 2 büyük engel. Lakin anlayamadığım şu. Bize düşman olmalarının sebebi dinimiz.
Peki size niçin düşmanlar? Yeni dünya nizamına niçin sizi katmıyorlar? Ben İngiliz kraliçesinin torunuyum. Ama Alman tahtında oturuyorum. Benim onlara hizmet etmemi, halkımı düşünmememi istediler. Ama ben hepsini reddettim. Hiçbiri Alman İmparatorluğu'nun büyümesini istemiyor. İşte mesele bu. Kendi milletini düşünen imparatorların karşısındalar. Onların yapmak istediği şu: tüm insanları sömürgeleştirmek, herkesi kendileri için çalışan köle haline getirmek. Kaiser Wilhelm. Onlar Alman ve Osmanlı imparatorluklarını yıkmak için savaşacaklar. O halde onlara karşı birlikte savaşacağız. Benim dostluğumdan yana bir tereddüdünüz yoksa bu iki imparatorluk birlikte duralım bunların karşısında. Demiryolu ve askeri konularda da beraber hareket edelim. O halde buraya geliş sebebinizi gerçek kılalım. Derhal anlaşmalarımızı yapalım. Tahsin Paşa. Buyurun hünkârım. Kaiser Wilhelm dinlenmesi için hazırladığımız dairelerine teşrif edecekler. Emredersiniz hünkârım. Bu evi çok seviyorum. Havradan çok buraya geliyorsun. Ben burayı da ibadethaneden sayıyorum. Kaiser Wilhelm payitahtta. Evet. Parvus gelişine mani olamadı. Kudüs'e hac yapmaya gideceğini duydum. Parvus yine başaramadı. Sanırım Filistin her zaman hatırlayacağımız tarihi evimiz olarak kalacak. Dostum, Parvus yolunu ancak bu kadar açabilir. Ondan daha fazla şey bekleme. Kendin daha çok şeyler yapmalısın. Kendimi hiç kimsenin dinlemediği bir aziz gibi hissediyorum. Büyük ve tek hakikat olan davasında yalnız kalmış bir aziz. Yalnız değilsin dostum. Harun, Musa'ya nasıl yardım ettiyse ben de sana öyle yardım edeceğim. Payitahtta kral tanıdığın var. Neden gidip onunla görüşmüyorsun? Ne konuşacağım onunla? Bilmem. Wilhelm, Abdülhamit için çok mühim bir müttefik. En azından bir süreliğine hedef küçültü. Böylelikle Yahudi devleti için bir adım daha atabilirsin. Wilhelm ve Abdülhamit arasında sorun çıkarmayacak bir şey istemeliyim. Belki de insani bir şey olmalı. Zulüm gören Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmelerini isteyeceğim. Bu insani vaziyet karşısında Wilhelm Abdülhamit'ten ricacı olacaktır.